Herkese merhaba. Bugünkü tanıtacağımız cihaz Blancom'un DVB-C headend cihazı. Yani başka bir ifadeyle uydu giriş, QM çıkış headend cihazı. Bu cihazı aynı zamanda IPTV yayınları olan UDP, RTP formatlı yayınlar da giriş yapabiliyor. Böylelikle hem uydu yayınlarını hem de yerel network'ten aldığımız IP yayınlarını çıkışta DVB-C olarak yani Cable TV olarak verebiliyoruz. Cihazın kodu HDC6012, markası Blancom. Kısaca kataloğuna göz atalım. Cihaz 4 kanal yani 4 paket QM paket olarak çıkıyor. 12 tane uydu tüner girişi var. 128 tane de IPTV girişi var. Dolayısıyla biz bu 12 tünerden ve 128 tane IPTV'den istediğimiz gibi QM paketleri yaparak, 4 adet QM paketi yaparak kablodan yayına verebiliyoruz. Aynı zamanda cihazın multiplexing özelliği var ve gruplandırma yapabiliyoruz. Örneğin müzik kanalları grubu gibi, spor kanalları grubu gibi, haber kanalları gibi bu 4 grup QM'i istediğimiz gibi multiplexing özelliğinden dolayı düzenleyebiliyoruz. Kimisi IP olabilir, kimisi tüner yani uydudan olabilir. Bunları çıkışta toplu halde verebiliyoruz. Cihazın kataloğuna yine devam edelim. Fonksiyonları kısaca burada gösteriliyor. 12 tane tüneri var. UDP ve RTP protokolünde IP girişleri var. Çıkışları da 4 DVB-C. DVB-C QM sisteminin dijital video broadcasting cable olan bölümü. Yani çoğu işte kablo TV gibi veya merkezi sistem yayınlarının kablodan verilen cinsi olan DVB-C şeklinde tanımlanıyor. Tünel durumlarını gösteren değerler, multiplexing özelliği, kodlama özelliği, modülasyon durumları ve cihazın fiziksel durumu. Burada da kısaca cihazın blok şeması verilmekte. 12 tane tünel var ve IP girişi var. Bunları MUX ederek çıkışta 4 transponder yani 4 paket QM kanal olarak veriyor. Cihazımız şu anda atölyemizde bağlı. Hemen bir web arayüzüne girelim. Herhangi bir tarayıcı açıyoruz. Yandex olabilir, Explorer olabilir, Chrome olabilir ve cihazın IP numarasını yazıyoruz. 192 168 0 136. Cihazımızın orijinal IP numarası 0136. Hemen bize kullanıcı adı ve şifreyi soruyor. Bunlar da demo yaptığımız için admin olarak belirlenmiş cihazın orijinal halinde. Ve cihaza giriş yapıyoruz. Cihazımıza giriş yaptığımızda ilk olarak status yani cihazın durumu ile ilgili ekranla karşılaşırız. Hemen sırayla yandaki tünellerimize bakalım. Görüntümüzü biraz büyütelim. Daha iyi görünmesi için. Evet. Dört QM paketini bir arada tutan DVB-C modülatör gibi de adlandırabiliriz. Tüner girişlerimize bakalım. Cihazımızın bu modelinde 12 tane uydu tünerimiz var. Aynı cihazın 16 uydu tünerli modeli de mevcut. Onu da birazdan göreceğiz. Bu tünerleri hemen görüldüğü gibi
durumunu görüyoruz. Gereken frekans numaralarını girerek tünellerimizi ayarlıyoruz. Hemen sağ tarafta edit tuşlarımız var. Edit tuşuyla örnek olarak şuraya bakalım. Evet. Dördüncü tünelimizin editi. Kanal 4 uydu girişimiz 12.015. TürkSat'taki NTV frekansını yazdık. LNB frekansımız frekans üst bantta olduğu için 10.600 olarak seçildi. Sembol rate'imiz 27.500. Bunları zaten herkese açık olan uydu frekanslarından görebiliyoruz. Yayınımız 18 volt. Yani horizontal olduğu için 18 volt seçildi. 22 kHz modu da var. Yani multi switch'le birlikte de kullanabiliyoruz. Ve tek uydudan yaptığımız için uyduyu bir olarak alıyoruz bütün transponderlarımızda. Apply dediğimizde transponder taranarak NTV'deki bütün yayınlar alınabiliyor. Hemen gelelim bir sonraki adıma. TS Configuration. TS Configuration'da da 12 tane tünerimizin içlerinden hangi yayınları seçip çıkışa vereceğimizi belirlemek durumu var. Bu örnekte görüldüğü gibi biraz önce girdiğimiz NTV transponder'ımıza bastığımızda transponder'ın iç kısmı açılıyor. Biz buradan Star'la NTV'yi çentiklediğimiz için çıkış paketlerine Star ve NTV'yi veriyoruz. Örneğin NTV Spor'u da çentikleyip sağ tarafa atarsak şu tuşla NTV Spor'da çıkıştaki QAM paketlerinden verilebilir. Çıkış kısımlarını şu 4 adet QAM paketimizden yani DVB-C tüner paketimizden seçebiliyoruz. Şu anda birinci paket. Birinci paketimizi de hemen açalım. Nerede olduğunu görüyorsunuz. 7 tane kanalımız var. Aynı şekilde diğer çıkışlarımızı da 1, 2, 3, 4 diye görebiliyoruz. Örnek olarak dördüncü çıkışımızı 12 tane TV kanalı seçmişiz. Bu alt menü TS Configuration olarak seçilebiliyor. BIS şifreleme özelliği var cihazın. Ve yine kodlu yayınları çıkışa verme özelliği var. Yine menümüzden modülatör bölümü. Modülatör bölümü çıkıştaki 4 adet QM paketimizin durumunu gösteriyor. Örnek olarak 4 frekansı 650, 658, 666, 674 olarak sırayla seçmişiz. Ve status göstergesinde bunlar yeşil yanıyor. Yani bu 4 paketimiz de tünerimizde kilitlenmiş vaziyette. 128 QM Consultation'da çıkış vermekte. Yine biz moderatör kanallarımıza buraya basarak düzenleme imkanımız var. Enable yaparak aktif edebiliyoruz kanalı. Çıkış frekanslarımızı, televizyon frekanslarımızı buradan seçiyoruz. 50 ile 960 MHz arasında. Yani VHF, S-band, OHF bandları arasında herhangi 4 tanesini seçerek Enable tuşuna basarak ve yine QM değerimizi seçerek ve sembol rate'imizi ve Apply'a bastık mı 4 adet çıkış paketimizi oluşturuyoruz. Burada da IP streamlerimiz var. Giriş ve çıkış IP streamlerini biraz önce belirtmiştik. Yine kataloğunu açalım. Cihazımızın aynı zamanda IP girişleri vardır. UDP ve RTP formatında hemen cihazımızın ön yüzünden gördüğümüzde IPTV girişleri üstteki olan Ethernet konnektöründedir. Alttaki NMS'te cihazımızın şu anda yaptığımız
cihazımızın web management ayarlarına gireriz buradan da. Yani cihazın kontrol portudur burası da. IPTV yayınlar da buradan gelir. IPTV girişinin olması cihaza ne anlam ifade ediyor? Bir takım yayınlar, örneğin Türkiye'den alınamayan, uyduyla alınamayan yayınlar vardır. Bunları IP üzerinden alarak veya aktararak böyle bir imkanımız bunda da olabiliyor. Evet, hemen yine cihazımızın web kontrol paneline geçelim. IP streamleri de buradan seçiyoruz. Hemen tıklayalım yine. Evet. Port numarası, IP adresi, kaynağımız, kodlu yayınlar ve kodsuz yayınlar olarak 2 adet kaynağımız var. Protokolümüz UDP ve RTP olabiliyor. Ve şuradan Enable'a bastık, Apply'a bastık mı bunu çıkışta QM paketi olarak, QM kanalı olarak verebiliyoruz. Hemen sistem menülerine geçelim. Biraz önce belirttiğim gibi cihazda bir kontrol network girişimiz vardır. Yani IP farklıdır orada. Bir scrambler yani kodlayıcı. Bir de data cihazın akış portu. Bunlar farklıdır. Configuration bölümüne basalım. Yaptığımız bütün değişiklikleri Save Configuration tuşuna basarak kaydediyoruz. Bir önceki duruma dönmek için Restore'ye basıyoruz. Fabrika ayarlarına geçebiliyoruz. Backup alabiliyoruz ve cihazla ilgili yeni bir versiyon varsa onu seçebiliyoruz. Yine yazılımı değiştirmekle ilgili ve cihazın